Herkese merhaba. Şu anda 100 araçlık tozlu garajımızdayız. Biliyorsunuz burayı bir gezmiştik. Sizlere tanıtmıştık. Çok beğenmiştiniz. Gerçekten de çok orijinal araçlar var içerisinde. Sıradan araçların yanında büyük bir çoğunluğu çok özel araçlar. Kamyonlardan, otobüslerden, bildiğimiz sedan ve çeşitli araçlardan oluşuyor. Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz. Ve bu seride gördüğümüz tozlu garajdaki araçları bu halleriyle incelemeye karar verdik. Bazıları 10 yıl, 15 yıl, bazıları 25 hatta 30 yıldır burada yatan, en ufak bir şekilde bakım görmeyen araçlar var. Kimi zaman açık havada durdular, kimi zaman kapalı havada durdular. İşte o yüzden bunu şöyle bir inceleyeceğiz detaylı bir şekilde. Size araçların her köşesini, motorunu, altını, arkasını, içini, üstünü, aklınıza gelebilecek her yerini göstereceğiz ve yorumlayacağız. Serimizin ilk konuğu ise bu gördüğünüz beyaz Ford Transit kurtarıcı. Çok önemli bir araç çünkü zamanında Ankara'da kullanılmış tek kurtarıcı buymuş. Yani herhangi bir ikinci ya da üçüncü yokmuş. O kadar eski. 74 model bir araç ve zamanında birçok aracı almış, çekmiş, götürmüş. Sonra da devlet satışıyla yeni sahibine, yani garaj sahibimizin eline geçmiş bir araç bu. Kendileri de bir dönem bu aracı kullanmışlar bu arada. Daha sonra yaklaşık 20 yıl önce de araç buraya getirilmiş ve bu şekilde ilk önce biraz dışarıda durmuş. Sonra bu barakalar yapılınca içeri almışlar ve gördüğümüz gibi son derece tozlu bir şekilde burada duruyor. Şimdi gelin istiyorsanız ilk olarak motorundan bir başlayalım ve aracımızı yorumlayalım. Bu arada zaten herhangi bir tel falan yok. Özelliğini biraz kaybetmiş. Paslı bir telle ben bunu çektim. Ve de şurada bunun bir mandalı var. Bunu itiyorsunuz ve kaldırıyorsunuz. Evet, her yer tozlu bir şekilde garajımızın adına yakışır bir motorumuz var şu anda. Motorumuz bir V4. Günümüzde bulması imkansız bir motor. Bakın şu şekilde 2 tane silindir sağda, 2 tanesi de solda. Ve şimdi motorun bu haline bakıyoruz. Zaten birçok yerinde paslanma var. Ve hortum birleşim yerlerinde de sıkıntılar var. Zaten bazı hortumlar yerlerinden çıkmış, çürümüş, gitmiş. Yağlı kısımlara da böyle tozlar fazlasıyla yapışmış. Burada karbüratörümüz. Bu arada bu motor benzinli bir motor ve de V4 dediğimiz gibi Ford'un bir dönem kullandığı önemli motorlardan bir tanesi. Birçok kişi bu motoru gerçekten fazlasıyla sever. Kayışlar büyük ihtimal böyle sıkıntılıdır. Uzun süre çalışsa pat diye kopma ihtimali fazlasıyla yüksek. Bir de biz motoru aslında çalıştırmayı planlıyorduk. En azından karbüratörden birazcık benzin döküp çalışmasına bir bakacaktık. Ama kontak sökülmüş. Dışarıdayken büyük ihtimal çalmışlar kontağı. Ve o yüzden de maalesef motorumuzu çalıştıramadık. Mesela metal kısımlara bakıyoruz. Hem kullanılmanın etkisiyle hem zamanla dışarıda, içeride, soğukta, sıcakta beklemenin etkisiyle birçok yer böyle artık kabuk kabuk pas olmuş, dökülmüş, gitmiş. Bazı yerler böyle dokunuyorum, elimde kalıyor. Aslında çok manevi anlamda da değerli bir araç. Örümcek ağları nasıl? Adeta tül gibi olmuş artık. Bakın görünüyor. Burada bir arı peteği var. Görüldüğü gibi. Bu da elimde kaldı bu arada. Buradan çıkmış. Şu şekilde. Evet. Boyalar nasıl dökülmüş? Zaten büyük ihtimal bu araç önceden birçok kez boyanmıştır diye tahmin ediyorum. Şöyle gösteriyorum. Evet. Kurbağa gözlerimiz. Ama parçalar bakın Ford amblemleri üzerinde duruyor. O da ayrı bir güzel bir şey. Bakıyoruz. Buraları hep elle boyamışlar. Böyle metal boyamışlar gibi büyük ihtimal. Aracın tozları her yerde. Jantlara bakın. Örümcek ağları. Dışarıda kaldığına dair çeşitli bakın bunlar. Çekici olduğundan bahsettik. Bu şekilde yılların verdiği bütün hasarlar, etkiler, izler aracın üzerinde yer alıyor. Hoş bir araç. Şöyle altına da bir bakmak istiyorum.
pas problemimiz de görünüyor. Zaten olması da gayet doğal. Şöyle biraz daha altına girelim. Evet. Pas her yerde. Gayet doğal. Bu yaştaki bir araç ve de sonuçta devlette kullanılmış, emniyette kullanılmış. Şimdi hemen içine girelim isterseniz. Evet. Şöyle kapının içlerinden bir başlayalım. Evet, hemen şöyle bir kilometresine bakalım isterseniz. Görünüyor mu? Evet, 127.898 kilometre olarak görünüyor. Bunlar bir de ahşap kaplama gibi. Bakın önceden ne yapmışlar? Buraları böyle bir şeyle kaplamışlar ama artık bakın gitmiş. Elimi sürdüğüm yer tamamen dağılıp gidiyor. Üzerine de post gibi bir şey koymuşlar yine döşeme. Acaba orijinal döşemeleri nasıl? Ona da bakmak lazım. Ben merak ettim. Herhalde siz de merak ettiniz. Evet, arkası şeyli olduğu için tam açamıyoruz ama bakın vinil ve işte fena durumda değil. Zaten böyle bir araç için de bu kilometre hiçbir şey değil. Havalandırma, üfleçler, ızgaralar. Vites topuzumuz gitmiş. Zamandaki tek 1974 model çekicisi, kurtarıcısı. Bir de şu taraftan bakalım. Bu taraftan açılmıyor bakın. Bir de şuradan içeri bakalım. Evet, burası da güzel görünüyor. Bayağı yıpranmış ama çok uzun süre kullanılmış dediğimiz gibi de. Evet sevgili takipçilerimiz, Ford Transit ile alakalı olan şöyle kaba bir incelememizi tamamladık. Şimdi sıra, eğer siz beğenirseniz, dediğimiz gibi diğer araçlarımızda böyle kabaca, yüzeysel de olsa aracın ne durumda olduğunu sizlere göstermek istiyoruz ve tek tek. Umarız beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.